Allah'ın rahmeti üzerinize olsun arkadaşlar. Yine bir soruyla devam ediyoruz. Sorumuz şu. Mehdi Mekke'de ve Medine'de çıkacaktı. İstanbul'da ne işi var? Siz yalan mı söylüyorsunuz ya da siz yalancısınız gibi. Yine ümmetin alimlerinin bir iki tane hadise insanları inandırarak diğer bütün hadisi şerifleri anlamadan yalan saydıkları bir durumla yine karşı karşıyayız. Oysa ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bizim tek saklanan şey adımız ve baba adımız değildi. Çıkış yerimiz de aynı şekilde saklanmıştı ama çıkış yerimizin net olacağına dair de bilgiler ve hadis-i şerifler aktarılmıştı. Burada ipuçları vardı ama anlamadılar. Bir şeye bakıp da eğer arkadaşlar bir yola bakıp da diğer yolları inkar ederseniz, diğer hadisleri inkar ederseniz Allah muhafaza bu sizi dinden çıkartır. Ahir zamanın alimleri 10 tane doğruyu söyleyerek 2 tane ümmete hatalı bilgi aktardıklarından dolayı da kendilerini de insanları da peşinde helak ediyorlar. Mehdi'nin İstanbul'da çıkacağını çok berrak bir şekilde aslında belli. Birçok alim de bunu hakka yakın olan alimler de zaten bunu tekrarlıyordu. Biz yine hadis-i şerifler eşliğinde Allah nasip ederse bunu ispatlayacağız. Şimdi ne diyorlardı? Medine'de çıkacak, Mekke'de çıkacak. Medine'de çıkacak ve Mekke'de çıkacak demek arkadaşlar birçok hadisi şerifi yalanlıyor. Peki Medine'de çıkacak demek doğru mudur? Evet. Peki bu nasıl olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyorlar. Diyorlar ki ya Resulullah Mehdi diyor ki Medine. Hangi Medine ya Resulullah dediklerinde ise Rum Medinesi diyor. Hangisi ya Resulullah dediklerinde ise Konstantiniye diyor. Peki bir tane hadis yeter mi? Hayır. Bakın bir Medine kelimesinde şehir anlamına geldiğini bilmedikleri için diğer bir sürü hadis-i şerifi yalanlamış oldular. Ben şimdi size şunu sormak istiyorum. Eğer Medine'de çıkacak hadisi doğru ise benim evladım Arapça bilmeyecektir diyor Hazreti Peygamber. Mekke'de ve Medine'de olan bir kişi anadan doğma, ana lisanı olarak Arapça bilir mi bilmez mi arkadaşlar? Tabii ki de bilir değil mi? Bugün Şam'da dahi çıkacak olsa ana diliyle Arapça bilir değil mi? Madem böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylemeyeceğine göre ümmetin alimlerinin Kur'an ve hadis gözetmeden yaptığı hatalar sebebiyle kafalarınız karıştırılıyor. Madem ki onların dediği gibi olsa Medine deseler şu hadisleri de peşine söylüyorlar. Diyorlar ki Mehdi Horasan'da çıkacak. Mehdi Maveri'nin Nehir'de çıkacak. Mehdi Şam'da çıkacak. Mehdi Konstantiniye'de çıkacak. Mehdi işte Medine'de çıkacak ya da Mekke'de çıkacak. Baktığınız zaman birbirinden farklı 5 tane 6 tane şeyi söylüyorlar. Ve kendileri söylüyorlar. Hem diyorlar ki Mehdi Mekke'de çıkacak. Hem başka hadis okurken Mehdi Horasan'da çıkacak. Nasıl olacak arkadaşlar bu? Hazreti Peygamber'in bir hadisini alıp da diğerlerini nasıl yalanlayabilirsiniz? Ya da Medine aynı anda Horasan, aynı anda Maveri Nehir, aynı anda Şam nasıl olabilir? Ümmetin alimleri burada hata yapıyor arkadaşlar. Bir tane hadisi alıp diğerlerini inkar etme yoluna çıkıyorlar. Aslında burada çok büyük bir mucize var. Bakın Maveri Nehir Türk ırkının yaşadığı yere denir. Türk ırkının temsil edildiği yer Maveri Nehir'de Türk ırkı için söylenir. 2 Horasan Türk ırkının yaşadığı yere denir arkadaşlar. Bakın 2 hadiste doğru. Bugün çıkış yaptığımız yer Türk ırkının yaşadığı yerdir. Türk yurdudur. Doğru mu? Bugün burası büyük bir şehir Medine'dir. O hadisi şerifte doğrulandı mı arkadaşlar? Bakın 3 tanesi de doğrulandı. 3 tanesi de. Konstantiniye hadisi doğrulanmış oldu. Oldu. Arkadaşlar baktığınız zaman hadis-i şeriflerin hepsi mucizevi olarak doğru. Ama bunlardaki hakikatleri anlamayan insanlar ümmeti aldatıyorlar zaten. Onun için Hazreti Peygamber ondan Kur'an ve hadis gözetmezler, zanna dayanırlar diyor. Peki İstanbul'da çıkacağına dair başka hadis-i şerifler var mı? Bakın arkadaşlar Hazreti Peygamber açıkça bildirmiş. Diyor ki benim kutsal emanetlerimin olduğu yerde çıkar. Yanında benim hırkam olur, sancağım olur. Yanında kılıcım olur. Bunların hepsi nerede? Bunların hepsi bugün İstanbul'da arkadaşlar. Bunların hepsi bugün Topkapı Sarayı'nda bulunuyor. Bu dahi bir şehri çıkış şeklini gösteriyor. Peki en son baktığımız zaman hadis-i şeriflere, hadis-i şeriflerde şöyle bir detaylar var. Mehdi'nin çıkışı Süfyani'den sonradır. Süfyani'nin alametlerinden birisi hilafetin yıkılmasıdır. Diğeri ise Türklerin yenmesidir. Arkadaşlar Türkleri bu topraklarda yendiler.
hilafeti bu topraklarda yıktılar. İlla ki hilafetin yıkıldığı yerden eğer bayrak kalkacaksa, bu tabii ki de İstanbul olması gerekiyor. Çünkü en son yer burasıydı. Geçmiş dönemdeki bazı alimler, onların mesela Şam'da olduğunu, Şam'da çıkacağını anlaması gayet normaldi. Çünkü o dönemlerde atıyorum hilafet Şam'da ya da Medine'de ya da Mekke'de olduğunda diğer hadisleri düşünmeden, bilmeden sadece bir hadis-i şerifle yola çıkan bir kişi ya evet bugün hilafet Şam'dadır işte burada yıkılacaktır diyerek tamamen Mehdi ile ilgili şeylerin hepsinin orada gerçekleşeceğini aktarmış olabilir. Bu gayet normal. Ama siz buna bakmak yerine Peygamber Efendimizin bildirmiş olduğu her şeye detaylı bakarsanız daha net, objektif bir şekilde görebileceksiniz. Başka hadis-i şerifler var mı? Burada çıkacağımıza dair çok fazla var. Biz bunlardan şimdiye kadar sadece 20 tane civarında olanını almış olduk. İnternet sitemizde de koyduk ama yine insanlar bunları hakkı araştırmadığı için hatta bazıları öyle cehaletle hatalı alimlere inanıyorlar ki ve onlardaki inançla hadisleri yalanladığının farkında bile değiller. Ya Mehdi Mekke'de çıkacaktı diye insanlar küfür ve hakaret etmeye çalışıyor. Oysa ki bu insanların cehaletinin bütün sorumluluğu onlara bu cehaleti aktaran alimlerdir. Kendilerini de ateşe atıyorlar, insanları da ateşe atıyorlar, farkında değiller. Bugün alimleri, insanları rehber edinmek yerine biz Peygamber Efendimiz'i rehber edinirsek, onun dediklerini rehber edinirsek elbette doğru yolu bulacağız arkadaşlar. Dikkat ederseniz Hz. Ali radıyallahu anh diyor ki vallahi diyor ben onun çıkış yapacağı şehri de gideceği şehri de biliyorum diyor. Şimdi baktığınız zaman çıkış yeri de saklanmış. İnsanlar bilmiyor. Hz. Ali radıyallahu anh biliyor, evlatları biliyor. Ben onların çıkış yapacağı şehri biliyorum diyor. Peki ne yapıyor? Dedem Ali bugün çıkmış olduğumuzda insanlara daha rahat cevaplar verilsin diye hadislerle ipuçları bırakıyorlar. Hz. Ali radıyallahu anh ne diyor? Türkler kaynadığında Mehdi'yi bekliyor. Bakın yine burası işaret edilmiş, Türkleri işaret edilmiş. Yine Hz. Ali radıyallahu anh diyor ki o batıda çıkacak denildiğinde batının en ucu yine olarak burası işaret edilmiş. Baktığımız zaman bir başka hadiste o Türklerden hiç ayrılmaz, onlarla birlikte olur denilmiş. Mekke'ye gidecek denilmiş. Arkadaşlar Araplara hakim olunacak denilmiş. Baktığınız zaman Arapça bilmeyecek denilmiş. Aslında mucizevi olarak bütün hadislerde işaret edilen tek yer burası. Diyor ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evladımın diyor yardımcıları diyor Arap olacak. Arap olmayacak ama Arapça konuşacak diyor. Şimdi bugün biz Arabistan'da çıkmış olsaydık, Arap Yarımadası'nda çıkmış olsaydık elbette ki bizim yardımcılarımız Araplar olurdu değil mi? Ama Acemlerden, yabancı insanlardan onun yardımcıları olacak diyor. Bu sorunun cevabı da aslında hadis-i şeriflerde detaylarıyla çok basit ama insanlar maalesef hakkı araştırmadıkları için hataya düşüyorlar. Bu zanna dayanan arkadaşlar vebale girmesinler diye biz yine bu soru ve cevap bölümünü yapmaya çalıştık. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Diğer soruları cevaplayarak inşallah devam edeceğiz ve bunları yayınlayacağız. Aklınıza gelecek veya da kalbinize gelecek ya da ümmetin alimlerinin size aktarmış olduğu tüm hatalı bilgileri Allah nasip ederse yavaş yavaş Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerin dersliğinde onların hatalarını, size neyleri nasıl yanlış aktardıklarını direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdikleriyle ispatlayacağız mucizevi olarak. Takip etmeniz yeterlidir. Selametle kalın, Allah'a emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun.